Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Evet, bugün ailenizin yeni üyesi Cici kuşumuzla birlikte bu güzel file hırka yapımını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Yapımı gayet kolay olan file bir çalışma daha sizlerle paylaşmak istedim. Bu defa farklı detayları var gördüğünüz gibi. Şimdi bunların nasıl yapıldığına hep birlikte geçelim arkadaşlarım. Hırkamı yaparken arkadaşlarım Alize Diva'nın bu rengini kullandım. Üstüne farklı renkle işleme yapacağız. Numarası 36, belki kullanmak isteyen arkadaşlarım olabilir. Tığım ise 2,20 milim oldu. Şimdi bu normalde aynı bir önceki videomda sizlere anlattığım siyah çok benziyor. Taban kısmı neredeyse birebir aynı diyebilirim. Biraz değişiklikler var. Onları göstermek için bunu da baştan sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bir halka yaptım. Halkanın içerisinde giriş yapıyorum. Normalde ana şey olarak bu şekilde devam edeceğiz. Bir tane zincir çektikten sonra şu şekilde arkadan alıyorum ve birleştiriyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Üzerine 1 aldım. Üçlü trabzanlar yaptım arkadaşlarım bu defa, ama üzerine 1 alarak. Şöyle bakın. Birini tek çekiyorum. Sonra diğerini 2 çekiyorum. Şu şekilde. 2 zincir, tekrar birini tek çekiyoruz. Diğerini 2 çekiyoruz. Şöyle. 3 oldu. 1 2 zincir. Bunu 6'ya çıkartacağız. Altıgen olduğu için. 2 tane zincir çektik. Şöyle bakın, 2 4 5 1 2 zincir, 6.'yı da bu şekilde yapıyoruz. Burayı iyice sıkılaştırıyoruz. Sonra tekrar 2 zincir çekip geliyoruz. Şu tepe noktasından giriş yaparak buraya bağlıyoruz. Bunu da alalım. Bizimle beraber devam ettirelim. Şöyle bakın, 6 köşeli, yani 6 tane üçlü trabzan yapmış oluyorum buraya. Şimdi arkadaşlar burada şu şekilde çeviriyorum. Bir aldım, üçlü trabzan olduğu için ikinciyi de aynı şekilde alıyorum ve boyunu yükseltiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Sadece burada 3 tane zincir, burada geçiş yerimiz olduğu için. Hemen ilkinin üzerine aynı yere bakın. Şuradan hemen girişimizi yapıyoruz ve yine buraya üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane. Sonra 2 zincir çektik. Üzerine 1 aldık. Devam ediyorum. Her birisinin üzerine, her bir alttaki üçlü trabzanımın üstünden şu şekilde giriş yapıyorum. Ve buralara arkadaşlarım 3 tane arada 2 zincirli üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3. Alttaki altının üzerine bu şekilde yaparak devam ediyoruz. Şimdi birinciyi yaptık. Burası zaten geçiş yerimiz. Bir tanesi de orada olmuş oluyor. Sonra diğerine geçiyorum bakın. Şöyle açtım. Biri yaptım. 2 zincir çektim. İkinciyi yapıyorum. 2 zincir, üçüncüyü yapıyorum. 2 zincir çektim, tekrar bir diğerine geçiyorum. Ve ona da 3 tane üçlü trabzan yapıyorum.
Evet arkadaşlarım, son yere geldim. İkisini yapmıştım. Şimdi üçüncüyü bakın aynı yerden dibinden giriş yaparak üçüncüyü de bu şekilde yapıyorum. Sonra iki zincirimi çektim. Geliyorum, bunun tepesinden giriş yapıyorum. Şöyle kaydırarak bağlıyorum ve yine birazcık yükseldim. Birinciyi yaptım. Sonra ikinciyi yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum, üzerine bir alıyorum. Aynı yerin içerisine önce bir tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Bakın şu kenardaki üçüncü tam ortadakilerin üzerine 3 tane, diğerlerine birer tane yaparak devam edeceğiz. Şöyle aldım. Bakın bir tane yaptım. 1 2 zincir çektim. Diğer köşeme geçiyorum. Şöyle. Bu köşeye geçtim. Yine buraya önce bir tane yaptım. Sonra 2 zincir. Ortadakinin üzerine 3 tane yapıyoruz. Aralarında 2 zincir çekerek. Şöyle. İki zincir çektik. Diğerine geçtim. İki zincir çektim. Ortadakinin üzerine yine diğer bir köşemi oluşturmak için 3 tane yapıyorum. Evet, son yere geldim. Yine aynı şekilde bir tanesini yaptım. 2 zincirimi çektim. Geliyorum, yine tepesinden giriş yapıyorum. Ve yine şu şekilde alıp 2 tanesini yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekip aynı yere önce bir tane yapıyoruz. 1 2 zincir çekip devam ediyoruz tek tek. Köşelere gelince 3 tane yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu alt kısmında, yani ilk başlangıç yerimiz bu şekilde devam edecek ve bunu kol altından omuz boyuna kadar bir yüksekliğe getirdikten sonra artık bırakacağız. Benim diğer parçam normal 20 tane bu şekilde sıram var. 20 sıra şeklinde yaptım. 23 santime denk geliyor. Normal olarak da 38 bedenle 42 beden arası kullanabilir arkadaşlarım bu hırkayı. Evet, şöyle bakın, bunları da söyledikten sonra devam edelim. Bu sırayı da tamamlayalım ve 20 sıra şeklinde bu şekilde devam edelim. Şimdi katlamasını şöyle ufak bir görmeniz için, bilmeyen arkadaşlarım için özellikle göstermek istiyorum. Şöyle aldım, tek tek devam ediyorum. Kime yapacaksanız bu sıra sayısını arttırabilir, azaltabilirsiniz. Dediğim gibi bu kol altından omuz yerine
olan ölçü sizin normal ölçünüz olacak. Uzunluğunda tabi dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, son yere geldim, yine aynı şekilde arkadaşlarım 2 zincirimi çektim ve gidip buradan bağlıyorum şu şekilde. Sonra 2 tane bu şekilde alarak yükseliyorum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın 6 tane köşemiz var. 1 2 3 4 5 6. Bunu şu iki kenar şöyle tutup, yani bir kenarı tutup katladığımız zaman şöyle hırkamızın bakın alt kısmını oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz ve bu büyüklüğe geldiği zaman artık ekleme işlemine geçeceğiz. Arkadaşlarım, şimdi ben bunu 19 sıra yaptım. 20. sıraya geldim. 20. sırada diğer parçamla kol oluşturacağım. Bakın şöyle bir parça elde etmiş oldum. 19 sıra yaparak. Şimdi bakın, bu son yerimize geldim. Birleştirdim burayı. Şimdi şu şekilde yine aynı yapıyorum. Ve bu kenarın, bakın şu bir kenarımız oluyor. Hemen şu şekilde alıyorum. Ve buradan tekrar üzerine bir alıyorum. Ortasındakinden arkadaşlar. Şimdi kolunu yapıyoruz. Ortadan giriş yaptım. Yine aynı şekilde üçlü trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Geliyorum. Buradaki arttırmış olduğum yerime şöyle girişimi yaptım. Pardon, buradan hemen yanındaki yerden girişimizi yapıyoruz. Şu şekilde. Buraya 2 tane değil 1 tane yapıyoruz. Çünkü sayıları eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi biri yaptıktan sonra tekrar üzerine alıyorum. Hemen yanındaki yerden girişimi yapıyorum. Kenarın diğer tarafından şöyle. Ve 2 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Bir diğerine geçtim. Yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Üzerine bir alıyorum. Buradakine ekliyorum arkadaşlar. Diğer siyah olan da daha farklı bir ekleme şekli vardı. Bu şekilde yaptım. Daha da hoşuma gitti diyebilirim arkadaşlarım. Şöyle aldım. Yine yaptım üçlü trabzanımı. Tekrar üzerine aldım. Diğer tarafa geçtim. Oradan da aynı şekilde alarak devam ediyorum. Şimdi burayı birleştirince bakın şöyle kolumuzu oluşturacağız. Şuradan da burada ne kadar bıraktıysak, kaç kare kutucuk bıraktıysak aynı şekilde bırakacağız. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane bırakmışım. 7 tane kalana kadar burayı da devam ettiriyorum. 2 zinciri çekiyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Yan tarafa geçtik. Bunda bazı bu şekilde değişiklikler yaptığım için buraları da tamamen anlatmak istedim. Birbirine çok benziyor ama ufak tefek detayları var arkadaşlar. Şöyle
Bakın aldım, yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Yine karşı tarafa geçip oraya eklememi yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Tekrar bu tarafa geçiyorum ve aynı şekilde üçlü trabzanımı yaptım. Buraya geçip buraya da devam ediyorum. Burada hiç bakın arada birleşim yeri belli olmuyor. Devam ediyormuş gibi bir görüntü elde ediyoruz. Evet, bunu 7 kutu kalana kadar bu şekilde devam edelim. Evet, şimdi bakın 7 tane kaldı. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bunu arkadaşlarım burada birleştirdikten sonra şöyle sıkılaştırıyorum ve artık kesiyorum. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz yaka kısmında. Şimdi bu iki parçamızı şöyle, diğerini de alalım. Şöyle arkadan alt kısmından, yine bakın en alt kısmından girişimi yapıyorum. Yine aynı kolda uyguladığımız işlemi uygulayacağız. Şöyle ortadan giriş yaptım. Önce bir tane şöyle zincir çekelim, sabitleyelim. Sonra yine bir tane daha şöyle aldım. Yine bir üçlü trabzan boyutuna getiriyorum arkadaşlar. Şu fazla ipimizi de keselim. Şimdi yine üzerine aldım. Diğer parçamın şöyle tutuyorum, yanlışlık olmasın. Hemen alt kısmından yine üzerine aldıktan sonra onun ortasından giriş yapıyorum. Ortasındaki üçlü trabzanımdan hemen oraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Devam ediyorum. Bakın hemen yanındaki yere geçtim. Üçlü trabzanımı yaptım. Üzerine bir aldım. Karşılık gelen yerinden giriş yaparak oraya da üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir çektik. Devam ediyoruz. Burada sona kadar eklememizi yapacağız arkadaşlarım. Arka kısmımız olmuş olacak. Şöyle. Bakın şu şekilde bir görünüme sahip olacak arkadaşlarım. Şimdi burayı ekleyelim birbirine. Evet, bu eklememi de tamamladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik.
Şimdi üst kısmını tamamen tamamlamış olduk. Geldik alt kısmına. Alt kısmını arkadaşlarım dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yani bu şekilde crop bir hırka görünümlü şöyle hırka da yapabileceğiniz gibi daha uzun. Şimdi benim yapacağım gibi yapabilirsiniz. Bakın yaka oyuntusu da öylelikle daha bir değişik ve daha güzel oldu. Bu böyle kıvrılacak ve şöyle güzel bir görüntü ortaya çıkacak arkadaşlar. Daha işimiz biraz var. Şimdi kenar alt kısmına geçelim. Şöyle tutuyorum. Kollarını da uzatabilirsiniz aynı şekilde. Ben uzatmadan kullanmayı düşünüyorum. Şöyle geldim. Yine ortadakinden giriş yapıyorum. Şöyle alıyorum. Bunu arkadaşlar yine bağlıyoruz şöyle zincir çekerek. Sonra biraz yükselip arkadan aldım, öne getirdim. Bir daha aynı işlemi yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum bu defa. Arttırma yapmayacağım. Sadece buradan devam edeceğiz. Sonra bakın fazla ipimi de buraya aldım. Yine bu üçlü trabzanlarımızın üzerinden giriş yapıp bu şekilde üçlü trabzanlar yapıyoruz. 2 zincir çektik araya. Hiçbir değişiklik yok. Sadece geri dönerken aynı şekilde yine üçlü trabzanlarımızın üzerinden üçlü trabzanlar yaparak devam edeceğiz. Şöyle biraz gidelim bununla. Yine kutucuk kutucuk oluşturarak bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi geri dönüşü de göstereyim sizlere. Yine aynı. Şöyle geri çevirdim. Kenara geldiğimizi düşünün. Yine 2 tane bu şekilde yaparak yükseldim. 2 zincirimi çektim. Bu defa da arkadan bakın şöyle alarak üçlü trabzanları yapıyoruz. Evet. Böyle dilediğiniz dediğim gibi uzunluğa gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlarım, yeteri uzunluğa geldi ve ben burayı artık bitirdim. Şimdi kenar kısmına geçtim ve batik bir ip kullanacağım. Şöyle göstereyim size. Numarası 80-27. Şöyle düşünün, bakın kenar kısmı burası. Kenarından bakın buradan başladım. Burası ense kısmı arkadaşlarım. Oradan başlıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Üzerine bir aldık. Yine aynı şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane. 1 2 3. Sonra geliyorum, bir tane kareye atlayıp diğerine geçiyorum ve kaydırma ile bağlıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Hemen yanına 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanları üzerine bir tane alarak yapıyoruz arkadaşlarım, şu şekilde. Bakın şöyle bir görüntü oluşturuyoruz. Bu ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 1 2 3 4 1 2 ve 3. Geldik. Hemen bir kare atladık diğerine. 1 2 3 4 tane zincir çektik. Yine 3 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3. Sonra geliyoruz. Bakın bir tane atladık buraya. Burada yine 1 2 3 4 birleşim yeri olduğu için burası fark etmez. Buraya bir tane yapalım hemen. Şöyle 2 ve 3 yaptıktan sonra geliyorum. Bakın şu ilk başlangıç yerim. Buradan zincir çekerek başlıyoruz. Evet, bunu buraya bağladıktan sonra şimdi arkadaşlarım şuradan şu şekilde bakın yukarıya doğru aldım, birleştiriyorum. Bir tane daha bu şekilde ilerliyorum. Şöyle de tutarsak daha rahat ederiz. Şöyle aldım, kaydırarak devam ettim. Şimdi bu kareye geçiyorum. Bakın hemen bir üstündeki karemiz. Oraya geçtim. Şu şekilde bağlıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. 3 tane yine üçlü trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Sonra geliyorum, bunu bir tanesini atlıyorum burayı. Buraya geçiyorum. Buradan şu şekilde alarak bağlıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar devam ediyorum. 1
2, 3. Şimdi bir tanesini atladık, buraya geçtik. Aynı şekilde buraya devam ediyoruz. 4 zincirimizi çektik. 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve birini atladık. Diğerine geçtik. Hemen buraya bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet, 3 tane yaptım. Şimdi yine şöyle göstereyim, bakın bunu atlıyorum, buraya geçiyorum, bağlıyorum şu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yine devam ediyoruz. 1, 2, 3. Birini atladık, diğerine geçtik. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın. Şöyle katlı katlı duran bir görünüme sahip olacak. Şöyle. Bunu ütülediğimiz zaman burası böyle daha düzgün duracak arkadaşlarım. Burayı da dilediğiniz sıra yapabilirsiniz. 2 sıra, 3 sıra, 4 sıra, bakın şunlar bunların arasına gelmiş oluyor. Ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkmış oluyor arkadaşlarım. Aynı şekilde bütün etrafını, bakın bununla etrafının hepsini dolandım geldim. Aynı işlemi diğer kola da uygulayacağım arkadaşlarım. Ben bir tanesini bu şekilde yapmıştım. Evet, şimdi buraları da tamamlayalım ve hırkamızı büyük oranda tamamlamış olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, ben buralarını ve diğer kolunu da tamamladım. Kollarını yaparken hiç sıra atlamamaya gayret gösterdim. Her bir kareye böyle bu yaptığımız işlemi uyguladım arkadaşlarım. Onu da söylemek isterim. Bir de böyle biraz hareketlilik kazansın diye şöyle ufak minik çiçekler yaptım. Şimdi bu çiçeklerden bir tanesini de birlikte yapalım. Bu tamamen tercih meselesi. Yani isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle alt kısımlarına. Bakın şimdi şöyle herhangi bir yerinden giriş yapıyorum. Nereye isterseniz bu. Sonra şöyle aldım. 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonra çevirdim. Yine bu kenarlarındaki yaptığımız işlem gibi. Buraya 4 tane, bu defa yaprak biraz hani iri büyük olsun diye 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bunu 3'e de düşürebilirsiniz. 4'e 5'e de çıkartabilirsiniz. Şimdi buradan bakın şu kareyi yapacağım bu çiçeğimi. Şuradan giriş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3 ve 4. Evet, geldik. Diğer kenarına birleştiriyoruz şu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve 1, 2, 3, 4. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi dördüncü ve son yaprağımızı da yapalım. Şöyle giriş yaptım. Çok böyle kolay minik çiçekler. 1, 2, 3, 4. Biraz daha hareketlilik kazansın diye. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tamamladık. Bakın şunun dibinden giriş yapıyorum, kaydırarak bağlıyorum, bir zincir çekiyorum ve kesiyorum. Evet, sonra da şu şekilde arasından bu ipimi yürüterek şöyle bir de şey yaparak fazlasını kesiyorum. Evet, şöyle minik bir çiçek arkadaşlar.
Dediğim gibi isterseniz yapabilir, isterseniz yapmadan da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi buhar ütüsü ve kapanışa geçelim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, kenarlarını çevirdik. Çiçeklerimizi tamamladık. Yani bu çiçekleri tamamen sizin tercihiniz. Daha yukarılara da yapabilirsiniz. Kollarına falan da yapabilirsiniz. Ben yapmayı tercih etmedim. Böyle daha sade, daha hoş olduğunu düşünerekten. Şimdi beden bu daha küçük bedene yapıldığı için ön kısmı bu şekilde duruyor arkadaşlarım. Normal bedeni yaptığım kişi giydiği zaman daha güzel duracaktır. Evet, görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Bakın kenarları şöyle biraz daha yakından göstereyim size. Kolları ve görünümü bu şekilde oluyor. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.